Bu son sinema filmini bana anlatır mısın? Ödülden ödüle koştun. Mükemmeli. Yazdın ve yönettin. Evet, yazdım, yönettim. Ben konservatuvar okumadan önce radyo, televizyon, sinema okudum aslında. Tamam. Yani bana çok uzak bir şey değil kısa film. Peki. Ben okuldayken de çok şey yapardım, ilgilenirdim. Hatta seninle Akbank Film Festivali'nde Aynen. buluşuyoruz ya her Evet sene. öyle kısa film O festivalinde. festivalin ilk açıldığı yıldan beri ben takipçisiyim. Ya ben büyük bir kısa film sevdalısıyım. Ben de çok seviyorum. Ve bir gün ben bunu yapmak çok istiyordum zaten. Eğer ben Gen Z bir insan olsaydım ben bunu 19-20 yaşında yapmıştım. Biz cesaretimizi, kendimize güvenimizi ancak toparlıyoruz. Aslında ben bunlardan 5 tane 6 tane yapmış olmalıydım şimdiye kadar. Sen bence arayı kapatırsın. Şimdi bundan sonra valla bir tane daha var, yazıyorum. Hatta biz işte bu akşam bitecek galiba. Kısa film yazmak da zor. Yazıyorum, çok seviyorum. Bunu ben dedim ki yapacağım. Ve gerçekten ilk filmin de çok destekçisi oluyor. Herkes çok elini taşın altına koydu. Bir şekilde yola çıktık, yaptık. 13 tane mi 14 tane mi ödülü aldın? Ya çok dolaştı. Altın Portakalımı meğersem yöneterek alacakmışım. Benim için çok büyük bir şaşkınlıktı. Müthiş bir şey. Valla güzel bir yolculuğu oldu. Londra'da gösterildi. Oradaki bütün eşrafım izlemiş oldu. Ya. Lizbon'a gittik filmle. Orada bayağı böyle Portekizlilerle izledik falan. Çok keyifli bir şeydi gerçekten. Ya filmle birlikte dolaşmak çok tatlı bir şey. Ay bir tane kısa filmde arkadan falan geçsem de ben de sizle dolaşsam olabiliyor mu Yazarım ben Kraliçem? sana bir rol. Bana bir rol yazıver de tanıdık olunca da bak akraba kontenjanından yürüyorum şu anda. Ben böyle bir arkadan bir yerden geçeyim sonra gezeyim ben Daha sizle. ben yapacağım yani. Eğleneyim. Çok ileride bir uzun metraj düşünüyorum. Ya. Kendime güvenimi iyice toparlamam lazım. Bir uzun metraj fikrim var ama ona bence benim böyle bir 10 yılım falan var. Ama bu yazmaya Tamam. başlamayacağım anlamına gelmez. Tabii ki. Evet. Müthiş bir şey. Tiyatro. Evet. Tiyatro, yasla ilgili bir oyunum var. Yas benim çok Burada parantez açalım. Evet bak kendiliğinden girdik. Çok çerçeve bir konumdur benim yas. Hayatımın çok organik bir bileşeni. Çok sert ya Ece. Kalbimin içinde hep devam eden bir yas vardır. Bununla yaşarım. Hiç kimsenin yasını unutmam. Seni hiç tanımıyorkenden bile senin mesela Melisa ile ilgili yaşadığın hikayeyi detay detay bilirdim. Acı frekansım çok yüksektir. Herkesin Çünkü acısına Ece çok küçük yaşta Gölcük depreminde anneciğini ve babacığını kaybetti. Evet. Ve siz aslında orada yaşamıyordunuz. Yok, bir günlüğüne gitmişti annemle babam. Devir teslim Çok töreni sert ya. oluyordu. Ben annemin öldüğü yaştayım bu sene. Ne diyorsun? Evet, bunu bu sabah fark ettim. Annemin öldüğü yaştayım. Ve bence bu şahane bir şey. Çünkü yaş almaya devam ediyorum, buradayım, sağlıklıyım. Baksana yani her şey güzel. Ben Ama de annemin trafik kazası geçirip gözlerini kaybettiği yaşta İşte. çok sert bir yaş ben yaşamıştım. onu da bilirim seninle ilgili. Hiç kimsenin yası beni atlamaz. Mutlaka hatırımdadır. Ben de o sene çok şeydim. Evet. Bir annemin işte kaç oluyor? 81, 51'li annem 30 yaşında gözlerini kaybetti. Çok ağır bir şey. Çok. Hayat- Ben bir 30 yaşında çok zorlanmıştım. Hayattaki O en yüzden- büyük korkularımdan biri. Evet. Bir de ben kazada annemle beraberdim. Ha. Tabii ve 4 yaşındaydım. Ali ve Melisa 4 yaşındayken çok korkmuştum. O yüzden o tekrar yılları, şimdi senin bu yılını anlıyorum, güzel bir yerden almışsın. Evet. Ama orada çok büyük hesaplaşmalar oluyor. Tabii. Çok büyük. Ben sonra niyeyse yazdığım her şeyi attım. Keşke atmasaydım. Şimdilerde bu yası faydalı bir şeye çevirmeye Evet. çalışıyorum. Mesela ben kendime hiçbir zaman depremzede demedim. Çünkü her zaman babamdan bir maaşım vardı. Kendimi o anlamda ayrıcalıklı hissediyordum. Bir evin yani enkaz altında kalmadığım için kendimi depremzede saymıyordum. Fakat son yıllarda bana sosyal medyadan o kadar çok depremzede bir şekilde benim varlığımdan güç alıyor ki 6 Şubat depreminden sonra kendime ben depremzedeyim demeye başladım. Ve depremzedeleri bir araya getirdiğim Yas Evi isminde bir sosyal sorumluluk projesi başlattım. Sen de seversin böyle şeyleri. Bayılırım.
6 Şubat'a yaklaşırken 4 online buluşma tasarladık. Bu desteklere bayılıyorum yani. Bu toplumsal iyileşme biçimi deprem konusunda ülkemizde yok. İşte adsız alkolikler olsun, işte kanser yakınları toplanırlar, evladını Allah korusun kaybedenlerin bir grupları vardır, birleşirler. Dedim ki neden depremzedeler birbirleriyle sohbet etmesinler? Çünkü benim yaşadığım en büyük yalnızlık şuydu. Sanki bir tek benim başıma geldi gibiydi. Haklısın, Çünkü öyle bir oluyor. şehirde olmuştu sadece. Hayır, Şimdi yani 11 10 şehir. şehirde, 11 şehirde de olsa herkes Hani, biricikliğinde evet. yaşıyor ve evet herkesin bir Evet. tek onun başına Evet, geliyor. evet, sanki sadece benim başıma geldi ama ben o sırada eğer annesiyle babasını kaybetmiş başka biriyle sohbet edebiliyor olsaydım akranım, İyi bana ne gelir kadar miydi? iyi gelirdi. Bence iyi gelirdi. Ha, bundan rahatsız olup konuya girmek henüz cesaret edemeyenler de olabilir. Çok küçük değil miydin sen? Ya ben 17 yaşındaydım. Aşırı küçük değildim ama yani böyle çok tuhaf bir yaş 17. Yine de bak, deprem dönemi en çok etkilenen grup. Evet, 17. Yani ergen yaş grubu en çok Evet, etkilendi. yani üniversiteye girdiğimi görmediler. İşte yani orada böyle çok tuhaf bir zamanda, yani henüz reşit değilken hani bir vasi atanması gerektiği falan, yani böyle zor bir dönemde. 26 yıl geçti üstünden ve ben ancak şimdi başka depremzedeler için bu konudan bahsediyorum, inan ki. Benim bu konuyla ilgili bir derdim kalmadı. Programlara çıkıp anlatıyorum. Neden? Çünkü depremzedeler için. Bunları birleştirebilmek için bu insanları ve birbirlerine faydalı olmalarını sağlamak için. Sosyal medyada bulabilip dahil olabiliyorlar. Tabii ki bizim şimdi ben küçük bir projelendirip oraya da gideceğim. Şehirleri de gezeceğim. Benim hesabımı takip eden herkes haberdar olur. Yıl dönümü, ilk defa yıl dönümü 6 Şubat yıl dönümüne yaklaşırken yaptık ve çok başarılı geçti. Bana da çok iyi geldi. Bana çok enerji veriyor. Hiç kötü gelmiyor bana. Buna ön ayak olman çok kıymetli. Acaba kısa filmlerden biri mi yasla ilgili? Uzun metraj mı olacak? Tiyatro dedin. Ha, tiyatro oyunum evet yapacağım seneye. Yasla ilgili güzel bir rol var oynamak istediğim. Yani şimdilik süreçte diyelim ama seneye sezona bunu istiyorum. Sahneyi biraz özledim. İlk defa bu sene oyunum yok. Hayatım boyunca yani Evet, sen bir de hiç bırakmadın hiç tiyatroyu. 2005 diyelim profesyonel. İlk defa bu yıl oyunum yok. Bu evlilik bozdu. Bu olmadı. Bu evlilikten sonra tiyatro sahnesine uzaklaşmış mısın? Hemen böyle düşünebilirsiniz değil mi? Bu topa çıkmayın. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Dalga Evimin geçiyorum. kadını oldum. Bak şimdi manşet. Manşet. Evimin kadını oldum. Evet, böyle bir dünya yok. Hayır, öyle bir şey değil. Öyle bir şey Sen mümkün değil. kısa film dünyasında çok önemli bir giriş yaptın. Müthiş ödüller aldın ve ben zaten emindim devamının geleceğinden. Şimdi aslında Gustav'a girdim. Onu da konuşabiliriz. Lütfen. Gustav'dayım ben. Artık Sen seninle. hoş geldin. Artık seninle aynı tavaya girdik. Evet. Bilmiyorum, prensçilerle Gustavcıları birbirine karıştırmazlar gibi Birbirine geliyor. girmez bence. Gustav Mahler'in tuhaf hikayesi, Canım Giray'ın. Evet. Kerem'le yazdılar gene değil mi? Hayır, Kerem yok. Ha, yok mu? Kerem yok. bizde Kerem çünkü. çocuk bakıyor bence. Çünkü Kerem bizde, biz Kerem'i vermeyiz diye bak buradan yürürmüşüm. Hayatı boyunca hiçbir insana zarar vermemiş yaşlı bir vampir hikayesi mi? Ay, kimseyi ısırmamış bakir bir vampir. Yani ben şey olarak dedim, zarar vermemiş diyeyim dedim. Isırmak biraz sert mi olur? Böyle demese miydim? Senaryoyu okutmuyorum Serdar'a. Bana o Prens'in son bölümünü bile söylemedi. O en son vuruluyor ya şey. Onu bile söylemedi evet. bana. Bir de açtık izliyoruz, böyle evde böyle bana bakıyor. Ben televizyon izliyorum, o böyle beni izliyor böyle. Ya. Ne tepki vereceğim diye. Biz bongomyalılar biraz ketumuz. Biraz Aile böyle. içinde kalmasını tercih ediyoruz. Yok kız, biz de bilmiyoruz, Evet, çatlayacağız. Giray'ı bekliyoruz yansın diye ama tabii o da öyle güzel şeyler yapıyor ki bu arada. Gustav'ı merak ediyorum. Gustav bence yine aynı komedi şeyine sahip, notasına sahip bir iş. Enteresan bir iş. Ben biraz böyle dönemim, kostümlerim falan çok eğleniyorum. Ya. Aynen, böyle atlarla geliyorum, gidiyorum falan. Yo Çok hiç komik. kıskanmıyorum. Cebinde ilginç bilgi olmayacak da ne olacak? Söyle bakalım, program bitti. İlginç bilgi. Evet. Valla masalarda sattığım bilgi değil mi? Buyurun. Şimdi yazacak mıyım? Hayır, sonra da küçük not yazacağım. Bir de fotoğrafımızı çekeceğim. Yoğun bir kapanış. Şimdi bir dönem şeyi söyleyebilirim. Bir dönem ben para kazanmak için daha gençken dünyaca ünlü pilates master hocaları geliyordu Türkiye'ye o dönem. Tamam. Mesela Rael falan gibi böyle pilatesin kurucularından. Ben onların çevirmenliğini yapıyordum simultane. Yani hocalara master class veriyor. Ben de çevirmenliği yapıyorum.
şunu hiç unutmuyorum ve bana inanılmaz mantıklı geldi. Dedi ki adam, tabii ki sporunuzu yapın. Özellikle kadınlar sıkılaşın, kas yapın istediğiniz kadar. Fakat kolunuzun altını asla sıkılaştıramazsınız. Böyle bir dünya yok. Madonna'nınki de sallanıyor dedi. Ben gördüm dedi. Madonna'nınki de sallanıyor. Bu dedi memenin dokusundadır. Bu dedi düz kas değildir. Buradaki kasla buradaki kas aynı şey değil. Çünkü dedi hayatta bir kere belki kullanılacak. Belki de hiç kullanılmayacak bir şey için üretilmiş. Orası o şekilde. Hamile kaldığında kadın çok kaliteli, rafine bir yağı biz buraya depolarmışız. Buraya. Evet. Kıtlık olursa memeye, buradan bebeğe yağ çekmek için. Dolayısıyla istediğin kadar orayı kas yapmaya çalış. Bir yere kadar. Yani kas var burada tabii ki, yok Valla değil. Ebru Şallı'nın var, ben gördüm. Ya tabii biraz var yani ama Var. onun da yine de bir şurasındaki kas gibi değil. Ama evet bu Tuzluk. beni Ha şu. şöyle farklı Hani şöyle sallarlar ya böyle yavaş. Merhaba kraliçe, niye böyle yapıyorsun sanıyorsun? Ay Hemen bir sağlıklı fotoğraf. olun, boş ver. Aynı fikirdeyim. Şöyle. Ne Ama yazayım? bugüne dair bir şeyler, artık kısa filmleri Sadelik. yazan sen. En yüksek gelişmişlik Bende yok o. düzeyidir. Oy bende yok. Gerçekten. Sende var görünüyor, Ama bende hayır yok. öyle dedin demin ama içsel sadeliktir aslında var. önemli olan. O var. Yani Tiny House'unda sade bir hayat yaşadığını ben gördüm Evet, o öyle. mesela. Bizim çenemiz durmaz ha. Siz şey yapın. Biz buradayız. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Biz devam edelim burada birazcık daha. Hoşçakalın. Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir demiş Leonardo da Vinci. Sevgili Ece, tüm zarafetinle programıma konuk olduğun için sana tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sevgili Ece sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sade her şeydir.